Roma tiyatrolarının en güzel örneklerinden biri olan tiyatro, yamaca yaslanmış, tüm cepheleriyle birlikte korunabilen 50 oturma sırası bulunur. Bu oturma sıraları 8 merdivenle 9 bölüme ayrılmıştır. Merdivenlerin hepsi erimiş. Kaveyalardan böyle çapraz bir şekilde inmeye çalıştım. Bugün Eyüp Güreş ile nerede gezek? Bugün Eyüp Güreş ile Denizli'de bulunan Hierapolis antik kentini, yani hepimizin daha yakından bildiği ismiyle Pamukkale'yi gezek. Yine müze kartla beklemeden direkt geçiyorsunuz. Gezi arabaları da yapmışlar. Gezemeyecek kadar yaşlı ya da sıcaktan rahatsız olan insanlar için. Güney kapıdan girince hemen Güney Bizans kapısı karşılıyor. Traventer bloklar ve içinde mermer parçaların da bulunduğu devşirme bir malzemeyle yapılmış. Denizli'nin 17 kilometre kuzeyinde yer alan Hierapolis antik kentinin arkeoloji literatüründe Holy City, yani kutsal kent olarak adlandırılması, kentte bilinen birçok tapınak ve dinsel yapının varlığından kaynaklanmaktadır. 1988 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi'ne dahil edilmiştir. Kültür ve sanat alanı Cimnasyum hemen ana caddenin batısında yer alıyor. Kentin hangi eski coğrafi bölgede yer aldığı tartışılsa da antik coğrafyacı Strabon ile Ptolemeus verdikleri bilgilerde Karya bölgesine sınır olan Laodikya ve Triopolis kentlerine yakınlığı ile Hierapolis'in bir Frikya kenti olduğunu ileri sürerler. Antik kaynaklarda kentin Helenistik dönem öncesi adı ile ilgili bir bilgi bulunmamaktadır. Hierapolis olarak adlandırılmadan önce kentte bir yaşamın var olduğu ana tanrıça kültünden dolayı bilinmektedir. İşte Karya'da Büyük Menderes ile Dalaman çayı arasında yer alan bölgede yaşamış yine eski uygarlıklardan biri, başkenti Milas, daha sonra Halikarnas yani Bodrum olmuş ama Milans bu önemli kent özelliğini kaybetmeden taşımaya devam etmiş. Kentin kuruluşu hakkında bilgilerin kısıtlı olmasına karşın Bergama krallarından 2. Eumenes tarafından milattan önce 2. yüzyıl başlarında kurulduğu ve Bergama'nın efsanevi kurucusu Telepos'un karısı Amazonlar kraliçesi Hiera'dan dolayı Hierapolis adını aldığı bilinmektedir. Şöyle Traventerlere doğru gidelim. En son müze tarafını gezeriz. Kent milattan önce 129 yılında Roma İmparatorluğu'nun Asya eyaletinde bağlanarak prokonsüllerce yönetilmiştir. Prokonsüller de Roma devletinin atadığı valiler anlamına geliyor. Milattan sonra 96 ile 162 yılları arasında en parlak dönemi yaşayan kent, milattan sonra 3. yüzyılda Frigya Pakeitanası'na dahil edilmiştir. Pakeitana yönetim birliği, Frigya yönetim birliğine katılıyor milattan sonra 3. yüzyılda. Hristiyanlığın Anadolu'da yayılmasında en önemli rollerden birini üstlenen Hierapolis, aynı zamanda
Hazreti İsa'nın 12 havarisinden biri olan Aziz Filipus'un öldürüldüğü kenttir. Mira, Francia, sacaste. Artık kaç yüzyılda oluşur? Buralar içinde suları veriyorlar böyle. Evet, seyir teraslarından Pamukkale travertenleri, aşağıda uzaklarda Denizli. Evet, burada bu kısımda girilebiliyor. Benim Pamukkale'ye 3. gelişim. İlk üniversitedeyken Hacettepe'de güreş takımındayken gelmiştik. Denizli'deki turnuvaya geldiğimizde. Ardından da Fethiye'ye tayinin çıktığı yaz gelmiştik. Tabii şu alt kısmı bir 10 yıl önce bir daha gelmiştik. Buralara çıkmamıştık ama alt kısım da çok güzel. Parkı vesairesi. İşte burada insanlar girebiliyorlar. Tabii burada ayakkabıyla girmek yasak. Haklı olarak. O zaman bayağı coşmuştuk biz üniversitede güreş takımındaki arkadaşlarla birlikte. Şimdi tekrar gireyim mi diyorum ama bilemiyorum, çok da kalabalık. Ayaklarımda da ayakkabı, çorap. Sandaleti giysem kenti gezerken sıkıntı yaşarım dedim. Zaten yine sandaleti de çıkarmam gerekecekti. Türkiye'nin tanıtım yüzlerinden, yerlerinden bir yer Pamukkale travertenleri. Bu da Ortaçağ sur duvarı. Buralardan da demek ki su akıyordu eskiden. Travertenler vardı. Eğer yanlış hatırlamıyorsam şu kısımda girmiştik biz sanki. Hatta fotoğrafları da duruyor. Böyle kat kattı. Hemen Ortaçağ sur duvarlarının arka tarafı. Bakın buralarda sular kesilmiş. Alttan su akıyor ama kademeli veriyorlar muhtemelen. Dönem dönem. Bu beyazlık, traverten tabaka kaybolmasın diye.
Laodikya antik kentinde böyle 4 geçmeli kemerli hamamlar vardı. Burası nedir? Yine ben tersten girmiş olabilirim bu bölgeye de. Burada da arkeoloji müzesi. Evet. Lahitler. Kirlantlı. Lahit. Roma dönemi. Milattan sonra 2. yüzyılın 3. çeyreğine ait sütunlu lahit. Milattan sonra 3. yüzyılın başı. Gladyatör. Gladyatör dövüşleri, kabartmaları. Roma döneminin efsane kralı İmparator Hadrianus heykeli. Hemen hemen gezdiğim tüm antik kentlerde Hadrianus'a ait çok sayıda eser var. Ya onun anısına ya onun tarafından yapılan işte kadın heykelleri. Mezar Gladiuslar dönemine ait. Apis Roma dönemi milattan sonra 2. yüzyıl. Mezar sitelleri. Taşıyan Nimpe Küçük Eserler Salonu. Dönem dönem geçirilen dönemlerden kalma eserler. Genelde toprak ve taştan kilden. Böyle altın sanki bunlar. İncecik yaprak gibi. Ve burada da sikkeler, paralar. Bunlar Bizans dönemi. Bulunduğu yerlerin isimleri de yazıyor. Roma dönemine ait sikkeler. Bunlar da şehir sikkeleri. Klasik çağdan kalan, milattan önceki dönemdeki klasik arkaik çağ, Helenistik çağdan kalan sikkeler. Bu şehir sikkeleri de Pirik döneminden olsa gerek. Elektrik yok böyle bir elektrik.
Aslan heykeli Helenistik döneme ait. Yine aynı dönem. Roma döneminden kadın heykeli. İşte küpler. Müzesi çok küçük. Muğla Fethi ilçesindeki müze çok daha önemli eserlere, daha fazla esere sahip. Vaftiz kalıbı da geç Roma devri. Bahçe seksiyonunda yer alan eserler. Senatör heykeli. Böyle. Bahçe bölümünde daha fazla eser var sanki. Arka tarafı şimdi gördüm. Paye başlıkları. Ama geçiş yok. O arka kısmı ya buradan yok. Bakın nasıl. Duruşlar, bakışlar aynı gibi sanki. Sütun başlığı. Ukrayna paye başlığı. Yerel tanrı kabartması. Baltalı tanrı Apollon. Kader tanrıçası Türkiye. Tanrı Apollon kabartması. Bu da onur yazıtı. Gaios Mem Ios Thutgos için yazılmış, Roma devrine ait. Bu da az önce bahsettiğim İmparator Hadrianus'un Hierapolis kentine yazdığı mektup. Gerçekten çok sevilen ve üreten bir imparator. Roma'da Afrodisiasis tipi lahit. Ve meşhur Roma İmparatoru Marcus Aurelius Diodorus Zexon lahti. Kırlantlı lahit. Ve Maximilian'ın mezarı. Bu bayağı iyi gelmiş. Briyantlı lahit yüzü. Bunlar da sunaklar. Bu mezar taşı. Sunak taşı. Ve Denizli'nin meşhur horozları sonunda gördük. Burası da antik havuz. Tarihi eserlerin içinde yüzüyorsunuz. O zaman öğrenciyken işte ilk geldiğimizde bu havuza girmiştik. Hatta sağ olsun kulakları çınlasın hocamızın. Ne günlermiş ya. Aldığımız harcırahlarla buralarda yemek bile yiyebilmiştik o dönem. Böyle oturma yerleri yapmışlar. Epey kirlenmiş yani. Bir yerler keşfedildikçe giden gelenin sayısı da artıyor ve haliyle de daha kolay bozulup kirleniyor. Yani şimdi de güzel ama
kirlenmiş. Bakın burası girilmeyen yer. Bir miktar daha temiz gibi. Para da atılmış buralara. Hemen antik havuzun arka tarafında sol tarafta Kuzey Nekropoli ve Frontinus Caddesi. O tarafa gitmeyeceğim. Çok bir esprisi olduğunu düşünmüyorum. Şimdi Apollon Tapınağı ve tiyatroya doğru ilerliyorum. Hemen dediğim gibi antik havuzun arka tarafında başlıyor tapınak bölümü ve kazı çalışmaları devam ettiği için maalesef giriş yasak. Aslında Hierapolis kentinin en büyük dezavantajı belki de bu travertenler. Daha yeni keşfediliyor kent. St. Philip Marathonu 2010-2013 yılları arasında Aziz Philip Kilisesi'nde yapılan kazı çalışmaları sonucu Aziz Philip'e ait mezar ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca Apollon kutsal alanının güneyinde Platinyum, cehennem kapısı tespit edilmiştir. Ve yine drenaj kanalları. 1800 yıllık tiyatronun yapımı milattan sonra 1. yüzyılın ikinci yarısında başlanılmış, 3. yüzyılın başlarında da tamamlanmış ve yaklaşık 150 yıl sürmüştür. Aziz Philip Metriano Kilisesi, köprüsü, Sekizgen Hamam, Ayazma Çeşmesi hepsi bu tarafta. O tarafa doğru pek giden de yok. Oo, gerçekten etkileyici. Roma tiyatrolarının en güzel örneklerinden biri olan tiyatro, yamaca yaslanmış, tüm cepheleriyle birlikte korunabilen 50 oturma sırası bulunur. Bu oturma sıraları 8 merdivenle 9 bölüme ayrılmıştır. Merdivenlerin hepsi erimiş. Kaveyalardan böyle çapraz bir şekilde inmeye çalıştım. Kaveyanın tam ortasından geçen diazomanın işte şu girilmez alan denilen yer, paralel oturma yerlerini kesen yere diazoma diyoruz. Her iki yandan tonozlu birer geçit ile vomitorium'a girilir. Tabii onlar yok şu anda. Sütunların arası heykeller ile süslenmiş olup sahne arkasındaki duvarlarda ise mermer kabartmalar yer alır. Bu kabartmalar Antalya Perge Antik Tiyatrosu haricinde sadece burada görülmüştür. Giremediğim için size gösteremiyorum yakından. Bu tiyatroda yer alan kabartmalı frizlerde Apollon ve Artemis'in doğuşu ve dini ayin sahneler, Dionysos, satir ve menatlardan oluşan eğlence sahneleri, Marsis ve Apollon arasında geçen müzik yarışması, tanrılar ile devler arasındaki Gigantomachia savaşlar, yeraltı tanrısı Hades'in tanrıça Persefone yer altına kaçırması, Hierapolis kenti için yapılan sportif yarış sahneleri, Arsitrav'ın kral kapısı üstünde İmparator Septimus Severus'un taç giyme merasimi tasvir edilmiştir.
Shit, you drove that. Bye. Aziz Filip, İsa'nın havarilerinden de olsan çok uzağa atmışsın. Kimse giden yok, görevliler bile bilmiyor. Harabe şeklinde, gidip gelmeye değecek gibi değil. Bir daha gelmem için sebep olsun. Bu arada buralar birazcık daha kazılarla ortaya çıkarılmış olsun. Her şey gönlünüzce olsun. Videoyu beğendiyseniz bir beğeninizi alırım. Hatta kanalıma abone olup destek olursanız. Benim sponsorlarım yok. Hatta fanatik izleyicilerim de yok. Kendi imkanlarımla nacizane gezmeyi ve tarihi seven biri olarak kendi kıt imkanlarımla hem gezip kendimi mutlu ediyorum, hem de gezemeyen veya gezmeyi arzu eden insanlar için de en azından bir fikir almaları açısından bilgi vermeye çalışıyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.